9 Kasım 1989. Berlin Duvarı yıkılıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının sonuçlarından biri olan bu olay ama aynı zamanda kısmen de bu adamın yani Günter Schabowski'nin hatasıdır. Onu tanımıyor olabilirsiniz ama yine de Berlin halkını bu tarihte duvarı yıkmaya sevk eden televizyonda canlı yayında yaptığı o beceriksiz açıklamaydı. O gece Alman başkentinin onlarca yıldır süregelen bölünmüşlüğü sona eriyordu. Bugün Berlin'de duvar neredeyse yok oldu. Sadece birkaç hatıra yıkıntıları kaldı ama Berlin ikiye bölündüğünde hayatın nasıl olduğunu hayal etmek günümüzde biraz zor. Bir tarafta Batı Berlin ve hemen diğer tarafta Doğu Berlin. Duvarın yıkılmasının ne kadar önemli olduğunu anlamak için biraz geçmişe dönmemizde fayda var. 1945 yılına geri dönelim. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuydu ve galip devletler 4 parçaya bölünen Alman topraklarının işgalini paylaşıyordu. Galip devletlerden Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere yani Birleşik Krallık ve Fransa birer işgal bölgesini yönetiyordu. Bu arada Fransa'nın neden galip devletler arasında yer aldığını bugüne kadar anlamış değilim. Neticede Fransa'da diğer Batı Avrupa ülkeleri gibi Amerikalılar ve İngilizler sayesinde Alman işgalinden kurtarılmıştı. Her neyse, galip devletler Almanya'yı dediğim gibi 4 işgal bölgesine ayırdılar. Bütün bu olanlar hem de hızla Doğu bloku ile Batı bloğu arasında bir karşıtlığa dönüşen bir ortamda, yani Soğuk Savaş sırasında gerçekleşmişti. Soğuk Savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında hiç doğrudan sıcak bir çatışma olmadığı için soğuk olarak adlandırılır. Çünkü her iki tarafta nükleer silahlara ve giderek artan bir cephaneliğe sahipti. Bir kriz aniden büyük çatışmalara dönüşebilirdi. Nedenlerinin detayına inersek bu Alman sorunu gibi yüzlerce klasörü doldurur. Yani bir Almanya sorunu vardı. Aynı zamanda bir de Berlin sorunu vardı. Berlin'in Almanya gibi 4'e bölünmüş olması ve ayrıca Sovyet bölgesinin tam ortasında yer alması Stalin'i çok rahatsız ediyordu. Batılı güçleri Berlin'den ayrılmaya zorlamak için Sovyetler Birliği lideri Batı Berlin'e giden yolları ve demiryolu hatlarını kesti. Bunun üzerine hemen Batı güçleri Berlin'e sahip çıkmak için bir hava köprüsü kurarak ablukayı bypass etti. Bir yıl sonra Sovyetler Birliği sonuç alınamadığı için bu ablukaya son vermek zorunda kaldı. Bu süreçte Batılı işgal devletleri Federal Almanya Cumhuriyeti'ni oluşturmak için 3 işgal bölgesinin topraklarını birleştirdiler ve neredeyse eş zamanlı olarak Sovyet tarafında da Alman Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. 1955'te iki Alman devleti de egemen oldular ve karşı karşıya geldiler. Ancak Berlin'de durum farklıydı. Şehir işgal edilmiş bölgelerden olmaya devam ediyordu. Bir bölge Sovyet kontrolü altında, diğer üçü Batı kontrolü altındayken rahatsız olmaya devam eden, bu sefer Stalin'in ölümünden sonra yerine gelmiş olan Nikita Khrushchev'ti. 1958'de Sovyetler Birliği'nin yeni lideri Batılılara bir ultimatom verdi. Askerlerini Batı Berlin'den çekmeleri için onlara 6 ay bırakıyor ve Alman sorununu kesin olarak çözen bir barış antlaşması imzalamak istiyordu. Köklerini Batı Berlin'de tutmak isteyen Batılılar çekilmeyi reddettiler. Sonunda 6 ay geçti
Ardından bir yıl, daha sonra bir yıl daha geçti ve kimse birliklerini geri çekmedi. Kimse yerinden kıpırdamıyordu. Batı Almanya'da Doğu Almanya işçilerinin bir duvar inşa etmek için seferber edilmesini arzu eden insanlar olduğunu mu söylüyorsunuz? Hiç kimsenin bir duvar inşa etmek gibi bir niyeti yok. Bu sözler 1961'de Doğu Almanya'nın lideri ve her şeyden önce bir yalancı olan Walter Ulbricht'e ait. Aslında Ulbricht yıllarca Doğu ve Batı Berlin arasında bir duvar inşa etmek için Kruşçev'i ikna etmeye çalıştı. Çünkü yeterince büyük ve ciddi sorunlarla karşı karşıyaydı. Doğu Almanya vatandaşları ülkeden kaçıp batıya yerleşiyorlardı. Kesin rakamlara ulaşmak mümkün değil, ancak Berlin Duvarı'nın inşası ile duvarın yıkılması arasındaki süre içinde Alman Demokratik Cumhuriyeti'ni terk edenlerin sayısı 3 ila 3,5 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 17 milyon nüfusu olan bir ülkenin 3 milyon vatandaşını kaybetmesi oldukça büyük bir problem. Ancak ek olarak şunu söylemek gerekir ki, devlet için seçkin bir kesimin ve özellikle de genç bir nüfusun gücünün kaybı Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin işleyişi için büyük bir sorundu. Ülkeden kaçışları önlemek için Doğu Almanya'nın sınırları zaten kapalıydı. Ama Berlin'de böyle bir engel yoktu. Bu nedenle hükümet için bir duvar inşa etmek en iyi çözüm olarak düşünülüyordu. Bu hem Ulbricht için hem de başarısız bir ultimatomun ardından itibarını kaybetmek istemeyen Kruşçev için iyi olacaktı. Sonunda 13 Ağustos 1961'de emir verildi ve Batı Berlin'in dünya ile bağlantısı kesildi. Aileler bir gece içinde ayrılıyor, birçok Doğu Alman artık Batı Berlin'deki iş yerlerine gidemiyor ve çocuklar bile okul değiştirmek zorunda kalıyordu. Kısacası 3 milyon Berlinli büyük bir şok içindeydi. Ve yine batılı güçlerin askeri birlikleri hareketsiz kalıp sadece izlemekle yetindiler. Berlin Duvarı tam olarak sınır hattının üzerinde değil, aslında biraz daha geride, yani Sovyet bölgesinde inşa edilmişti. Yıkmak için batılı güçlerin sınırı geçmeleri söz konusu bile olamazdı. Bu bir işgal, bir saldırı olurdu. Neticede duvar Batılıların da işine geliyordu. Uluslararası ilişkiler açısından bakıldığında Berlin Duvarı'nın inşası bir skandaldı. Ama aynı zamanda şunu da söylemek gerekir ki Berlin Duvarı ultimatomun yarattığı krizden çıkmayı etkili bir şekilde mümkün kıldı. Çünkü Sovyetler Batı Berlin'deki batılı güçlerin meşru olduğunu istemeyerek de olsa kabul ediyordu. Berlin Duvarı birçok sorunu çözse de Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki gerginliğin yeniden artmasına da neden oldu. Mesela Checkpoint Charlie'de Doğu Berlin ve Batı Berlin arasındaki geçiş noktasında çok sıkı bir şekilde korunuyordu bu bölge. Ve oradan geçmek için evraklarınızı ve yetki belgelerinizi göstermek zorundaydınız. Bu kural işgalci güçlerin diplomatları hariç herkes için geçerliydi. Statüleri ve milliyetleri, örneğin aracın plakasının üzerinde açıkça görülebildiği sürece diplomatlar serbestçe dolaşabiliyordu. Ekim 1961'de Doğu Alman askerleri birkaç kez Amerikan diplomatlarının evraklarını kontrol etmeye çalıştılar. Amerikalı diplomatlar bunu reddedince sınırı geçemediler. Amerikalılar bu tıkanıklığı zorlamak için diplomatların konvoyuna birkaç tankla refakat edince buna karşılık Sovyetler de sınırın kendi tarafına 30 kadar tank yerleştirdi. 27 Ekim 1961'de Sovyet ve Amerikan tankları
16 saat boyunca karşı karşıya geldiler. Sonunda Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri krizi hafifletmek için iletişim kurmayı başardılar. Çünkü aslında her iki tarafta açık bir savaş istemiyordu. Özellikle Checkpoint Charlie'de meydana gelen tartışmalar, ufak tefek olaylar Soğuk Savaş'ın en belirgin simgelerindendi. Evet, bunların hepsi diplomasinin cilveleri ve ufak çapta gövde gösterileriydi. Peki duvarın Berlinlilerin yaşamı üzerindeki gerçek etkilerinin ne olduğu da merak konusu olabilir. Duvarın ikiye böldüğü Berlin gerçekten bir hapishane avlusuna benziyordu. 1975'ten sonra duvarın son aşamasının da inşasıyla artık tek duvar değil, iki duvar söz konusuydu. Doğu Almanya'dan Federal Almanya Cumhuriyeti'ne geçmek için önce bu ilk duvarı aşmak gerekiyordu. Daha sonra hiçbir devlete ait olmayan boş arazi şeridini geçip sonunda bu ikinci duvarı geçmek gerekiyordu. Tabii bütün bunlar mayınlı arazi, dikenli teller, saldırgan muhafız köpekleri ve gözetleme kulelerinin tepesindeki gördükleri anda ateş etme emri olan muhafızların bakışları altındaydı. Kısacası neredeyse imkansızdı. Buna rağmen ilk günden itibaren Doğu Berlin vatandaşları hayatlarını riske atarak sayısız karşı tarafa geçme teşebbüsünde bulundular. Batıya kaçabilmek için her türlü yöntemi denediler. Arabalarda, trenlerde, gizli bölmelerde saklanarak, tüneller kazarak, yüzerek ve hatta Güney Almanya'daki Ulm şehrinde gizlice imal ettikleri bir sıcak hava balonunda uçarak. Bu muhteşem kaçış planlarından bazıları başarılı olsa da birçok insan duvarı geçmeye çalışırken hayatını kaybetti veya sınır birliklerindeki askerler tarafından vurularak öldürüldü. Ve daha niceleri rejimin siyasi polisi olan Stasi tarafından yakalanıp hapse atıldı. Peki Doğu Almanya vatandaşlarını ülkeden kaçmak için bu kadar çok risk almaya iten ne olabilirdi? Öncelikle komünist bloğun vatandaşları gibi Doğu Alman vatandaşları da devletin yakın gözetimi altındaydı. Rejim düşmanı olarak görülenlerin yaşamları tehlike altındaydı. Eğitimlerine devam etmeleri yasaklanabilir veya zorunlu işlerde çalıştırılırlardı. Buna ek olarak Doğu Almanya'da gerçekten serbest seçimler yoktu. Öte yandan Federal Almanya Cumhuriyeti ile olan rekabette çok önemli bir ekonomik gecikme yaşandı. Bir tarafta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan desteğiyle de olsa Avrupa çapında hızla yeniden inşa edilmiş Federal Almanya Cumhuriyeti vardı ve diğer tarafta ekonomik açıdan geri kalmış ve savaşın yıkıntılarını hala kaldıramamış bir Doğu Almanya vardı. Her iki gecikme durumu da inkar edilemez bir gerçekti ama aynı zamanda bir Amerikan propagandasıyla da pekiştirilen bir algı sorunuydu. Kısacası zaman geçtikçe Doğu bloğunun ekonomisi o kadar kötüye gitti ki 1980'lerin ortalarında Mikhail Gorbaçov Sovyetler Birliği politikasında reform yapmaya karar verdi. Gorbaçov'un getirdiği ideolojiden arındırma ile Doğu Avrupa ülkelerinin birlikte inşa ettikleri sisteme devam etmeye, komünizm etrafında sahip olunan farklı değerleri paylaşmaya devam etme fikri de vardı. Ancak bu bir iç kriz durumunda Sovyetler Birliği'nin komünizmi iktidarda tutmak için silah zoruyla müdahale edeceği anlamına gelmiyordu. Ve bu nedenle bu bir sürü muhalif güçlerin harekete geçmesine veya olası alternatif yönetim sistemleri hakkında konuşulmasına neden oldu.
ve köklü bir politika değişikliğine yol açtı. Eylül 1989'da Macaristan, komünist blok içinde sınırlarını açan ilk ülke oldu. Birkaç ay sonra Çekoslovakya'da aynısını yaptı. Demir perde artık çatırdamaya başlamıştı. Doğu Alman vatandaşları bu iki ülke üzerinden topluca batıya kaçıyordu. Ve aynı zamanda sokak gösterileriyle umutlanan milyonlarca Alman Doğu Almanya'da örgütleniyor ve rejimin baskısına karşı baş kaldırıyordu. Protestoların gitgide artan boyutuyla karşı karşıya kalan Doğu Almanya'da istifalar birbirini kovalıyordu. 8 Kasım 1989'da Bakanlar Kurulu ve ertesi gün Komünist Parti'nin siyasi bürosu istifa etti. Yani kısacası Doğu Almanya'nın siyasi sistemi sendeliyordu. Ve videonun başında bahsettiğim kişi tam bu anda müdahale etti. Göstericileri sakinleştirmek için düzenlenen bir basın toplantısında Günter Schabowski, Doğu Almanya'nın sınırlarının açıldığını duyurdu. Bugün her Doğu Almanya vatandaşının Doğu Almanya sınır kapılarından ülke dışına çıkmasına izin veren bir karar aldık dedi. Bu zaten içerik olarak tarihi bir duyuruydu. İlk kez Doğu Alman vatandaşları ülkelerine özgürce terk etme hakkına sahip oluyorlardı. Ancak Günter Schabowski'nin asıl hata yaptığı nokta bir gazetecinin bu karar ne zaman yürürlüğe girecek sorusunu yanıtlarken oldu. Bildiğim kadarıyla hemen, gecikmesiz olarak. Sorun şu ki hükümetin birkaç üyesi dışında hiç kimse ve özellikle de sınır muhafızları bu reformdan haberdar değildi. Halk sınırdaki geçiş noktalarına akın edince askerler bir süre direndiler ama üstlerinden herhangi bir emir gelmeyince bariyerler açıldı. Berlin utanç duvarı artık yıkılmıştı. Çok geçmeden bu iki Alman devleti tek devlet olarak birleşecekti. Almanlar tarafından coşkuyla karşılanan bu birleşme ilerleyen yıllarda toplum içinde bir takım sorunlara da neden olacaktı. Almanya için büyük sosyal çalkantılara neden olan bu konuyu bir başka videoda ayrıntılı olarak incelemek istiyorum. Her zaman olduğu gibi bu konudaki düşüncelerinizi ve katkılarınızı aşağıdaki yorum kısmında bekliyoruz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşça kalın.